Madem bizim kek videolarımızı çok sevmeye başladınız, biz de onun üzerine yemek okulu olarak daha çok kek yapmaya karar verdik. En meşhur keklerden bir tanesi olan ıslak keki defalarca deneyip en mükemmel olanını hazırladık. Çok kısa sürede yapacağım hepsini, oranlarını da vererek. Umarım hoşunuza gidecek. Malzemeler gayet basit. 4 tane yumurtam var. Ve bir bardaktan birazcık daha az un. Burada bardak biraz farklı ama bundan biraz az, 1/4 kadar neredeyse süt. Bir bardağın 1/3 kadar yağ. Yarısından biraz fazla da şekerimiz var. 3 çorba kaşığı kadar da kakao var. Bunların gramaj olarak da oranları aşağıda bulabilirsiniz. Çünkü biliyorum arada kek yaparken gramajlar da önemli oluyor. Şimdi ilk başta kekin olmazsa olmazı ne? Yumurtayla şekerin önce bir arada çırpılması. Önce düşük, sonra yüksek. Önce daha böyle sarı oluyor. Sonra çırptıkça, şeker eridikçe hem kabaracak, boyut olarak 2-2,5 katına çıkacak, hem de rengi beyazlayacak. Şimdi burada bunun tam olduğunu anlamak için şöyle çıkarıp kurdele yapabilmek lazım. Fakat hala kayboluyor. Yani bu kurdeleyi yaparken kurdelenin kalınlığı kayboluyor. O yüzden biraz daha çırpacağım. Şimdi bir daha bakıyorum. Şöyle hop kaldırdım ve böyle bir 8 yapıyorum. Ve 8'i görebiliyoruz. Bu tamamdır. Ve bayağı kabardı ve rengi de açıldı. Şimdi artık buna yavaş yavaş önce yağı ekliyorum. Sonra sütü. Ve karıştırırken de unu ekliyorum. Şimdi bizde un çok harcanıyor. O yüzden böyle nemlenmeye falan pek vakti olmuyor. Tekrar elekten geçirmiyorum. Ama sizin uzun süre kalıyorsa muhakkak bir elekten geçirmekte, hani topak olmasın, hava alsın ve daha güzel kabarsın diye elekten geçirmekte fayda var. Son olarak vanilin ve kabartma tozu ekliyorum. Ve de asıl kakaomuzu da ekleyince 3 çorba kaşığı da kakaom var. Hepsini ekleyip tekrar karıştırıyorum. Şimdi bu kenarlarda böyle kalmış parçalar var. Bunlar hafif fırtıklı. Ama hiç bir ziyan etmek istemediğim için önce bunları bir sıyırıyorum içerisine ve son bir kez daha karıştırıyorum. Şimdi 24-26 santim bir kek kalıbım var. Bunun içine yağladım. Biraz da böyle unluyorum ki fazla yapışmasın. Böyle çevirip unlandığından emin olmak gerekiyor. Tamamen bembeyaz olması lazım. Fazla un acılık yapabilir. Onun kalanını böyle direkt döküyorum. Hiç dönünce fazla un kalmaması lazım. Mutfağımızın bereketi kaçmasın diye iyice sıyırıyorum. Bizim zamanımızda tabii bu spatulalar yoktu. Dolayısıyla hiç bu kadar sıyırma gibi bir imkan yoktu. Biz çocukken kalanı yiyebilme hakkımız vardı. Hatta önce abim yerdi. Önce büyüğün hakkıdır ya. Tabii. Kim kaparsa. Ben çok meraklı da değildim, Allah sizi inandırsın. Tipimden anlaşılmıyor olabilir ama çocukken bayağı zayıf bir çocuktum ben. Zayıf ve çelimsiz bir çocuktum. Eğer öyle çocuğu olan veya tanıdığı olan varsa üzülmesin, yani sonunda buna dönüşebiliyor. Ondan sonra şeyimiz tamam. Böyle kabarmak için kek bekliyor gibi. Bunu alacağım şimdi, fırına yerleştiriyorum. Fırınım 180 derecede. Ortasına gelsin istiyorum. İkinci rafa ters olarak koydum teli. Tel olması da önemli. Ortasına yerleştirdim. Yaklaşık 40 dakika içerisinde güzelce kabarmış olacak. Onu bir test edeceğiz bakalım olup olmadığını. Biz de onun o lezzetli, onu ıslak yapacak sosunu yapacağız. Ve hani neden yemek okulundan izliyorsunuz ıslak kek tarifini? İnternette onlarca, yüzlerce tarif varken işte o sos çok daha lezzetli. Hani bunu diğerlerini denemiş, objektif olarak kendimkini yapmış biri olarak söylüyorum. Objektif olarak. Objektif nereden baktığına bakar tabii, olabilir o.
Normalde bu ıslak kekin sosu için ne yapılıyor? Birazcık süt, birazcık yağ, aslında bol süt, bol yağ, bol kakaoyu biraz da şekerle karıştırıp suyunu hafif de uçurarak kaynatılıyor. Orada ben böyle kakaonun birçok insanda böyle siyahlaştığını ve lezzetinin de aslında azaldığını düşünüyorum. Onun yerine o böyle sosun lezzetli, zaten içine çok az yağ koyduk kekin. Krema kullandığım zaman o kremanın nefis böyle kaymağımsı lezzetinin bütün keke sirayet ettiğini düşünüyorum. O yüzden kutu krema ekliyorum. Buna 300 mililitre yani bir büyük bardak süt ve sonra içine 3 tepeleme çorba kaşığı pudra şekeri. 2 kaşık da yine böyle tepeleme ama yani normal insan kaşığı olarak 3 kaşık bir de diyebiliriz. Kakao ekleyip bunu güzelce karıştırıyorum. Bunu ben çocukken çok yapardım. El şeyi gibi bız 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 bız. El mikseri. El mikseri yaptım anne. Gerçekten kek ve bu tarz şeyler çocukluğun en güzel anıları. Yani bu ıslak kek dediğiniz hadise bazı insanlar için hayat memat meselesi. Öyle bir durum var. Islak keksiz yaşayamayan bir güruh var. Kaynayınca böyle kıvam daha da güzelleşti. Ama bunu uzun uzun kaynatmayacağım. Hep bir kere lüp lüp etsin yeter. Bayağı oldu. Böyle pürüzsüz güzel de bir kıvamı var. Bunun şimdi altını kapatıyorum. En son fırından çıkarken tekrardan bir kaynatacağım. Ve kekin üzerine ikisi de sıcakken dökeceğim. Şimdi kekin olup olmadığını anlayabilmek için aslında nerede kürdan ama bıçak da daha dramatik gözüküyor. Onu size göstermek istiyorum. Yaklaşık şimdi 5-6 dakikası daha var. Daha fazla dışarı çıkarmadan. Şöyle içine batırıyorum ve çıkarıyorum ve hala içi yumuşak. Hatta bence 6 dakikadan daha bile uzun sürebilir. Böyle olunca olmamış demektir. Demek ki biraz daha bekleyeceğiz. Hani demin görmüştük 5 dakika vardı 40 dakika 35 dakika. 35 dakikada yaptık hala çok. Ben bir 5 dakika daha verdim. Ötüyor. Açıyorum. Şimdi testine bakalım tekrardan. Şuradan soktum. Ve tertemiz çıkıyor. Mühim olan bu. Şimdi artık kek hazır. Burada üstüne sadece sosu döktüğümüz zaman yarısına kadar falan kekin sirayet edebiliyor ama diğer kalanına sirayet edemiyor. Onun için de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir iki yerine delik açacağım. Ve biraz da istiyorum ki bunu böyle kestiriyorum, bastırıyorum, çeviriyorum. Alıyorum. Böylelikle en tabanına da rahat rahat gidebilsin. Bütün bunun üzerine çikolatalı sosu döküyorum. Deliklerine de girsin. Üzerine de. Yani iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum bu tarifi vererek emin değilim. Çünkü hani bugüne kadar böyle bir delilik yoktu. Ama gerçekten bağımlılık yapabilecek bir şey. Yapımı da çok kolay. Umarım hoşunuza gider. Şimdi bu böyle yaklaşık 1 saat falan beklemeyeceğim ama sakın üstünü kapatmayın. Yine hamurlaşır. Kenarlarından ara ara ortasına doğru çekebilirsiniz. Ve bu sosun birazdan zaten hepsini çekecek. Bu arada ben 1 saat yaklaşık bekleteceğim. O arada da çayımı demleyeceğim. Sonra da afiyetle ekipçe yiyeceğiz. Artık keki açabilirim. Bu bunu mutlu eden tarafı. Ve hop. Hani eğer 5 dakika daha konuşursam ekip beni yiyecek. Bu kekin güzelliği aslında böyle yenmesi. Birazcık çay. Birazcık kek insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Bu arada ojelerim için özür dilerim. Ben yılda bir kere oje sürüyorum. Bir de bu kırmızı ojelerin galiba temizlenmesi çok zor oluyor diye yapamadım. Dün akşam bir yemek yarışmasında sunucuydum ve işte yılda bir kere de oje süreyim dedim. Annem de sildirtmiyor. O yüzden izninizle bu sefer ojeli yemek yaptım. Her zaman yapmam. Özür dilerim eğer rahatsız olanlar varsa. Bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir.
Islak kek sevdiyseniz lütfen aşağıya güzel yorumlarınızı yazın. Kendi tecrübeleriniz varsa veya bana bu tarifi ne olur yapsana Refika dediğiniz bir şey varsa onu da yazın. Kanalımıza abone olun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kaşıkla yemek lazım. Bence yerken konuşmamak lazım.